Konnichiwa. Evime hoş geldiniz. Kolonya. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Evimizin girişinde böyle küçük bir alan var. Bu her Japon evinde oluyor. Sadece bizim evimizde olan bir şey değil. Burada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Japon evlerinde de içeriye ayakkabıyla girilmiyor. Kapının girişinde duvarda bir şapka asılı. Altında lamba var. İçeri girdiğimizde sol köşede küçük bir ayakkabılık var. 4 tane rafı var. 3 tanesinde eşimin ayakkabıları var ve bir tanesinde benim. Normalde tam tersi olması gerekir ama bizde böyle. Sola döndüğümüzde çamaşır makinesi, boş bir oda ve tuvalet var. Öncelikle bu boş odayı size göstermek istiyorum. Burada şarteller var. Kullanmadığımız, bize daha sonradan lazım olabilecek koliler var. Arabamızın yedek lastikleri var. İşte ıvır zıvır, tuvalet kağıdı falan filan. Sağ tarafta çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, ikisi birlikte. Solda da tuvalet. Japonya'daki tuvaletler biraz ileri teknolojide. Şuradan göreceğiniz gibi bazı tuşlar var. Burada 2 farklı taharet musluğu seçeneği var. Burada suyu durduruyoruz. Buradan Daha az. Buradan suyun tazyini arttırıyoruz, azaltıyoruz. Bu suyun sıcaklığı için suyun sıcaklığını arttırıyoruz, azaltıyoruz. Klozetin kapağının sıcak olmasını istersek sıcak moda getiririz veya kapatırız. Bu açma kapama tuşu. Bu tuş ise klozet kendi kendini temizliyor bu tuşa bastığımızda. Sifonu çektiğimizde tuvaletin üstündeki musluktan otomatik olarak kendi kendine belirli bir sürede su akıyor ve elinizi burada yıkayabilirsiniz. Ben de ilk başta burada el yıkanır mı diyordum ama zamanla alışıyorsunuz. Tuvaletimizde herhangi bir pencere olmadığı için havalandırmayı kullanmamız gerekiyor. Buraya bastığımızda havalandırma çalışıyor. Tekrar sola döndüğümüzde böyle bir gömme dolap var. Bu şekilde. Montlarımız var. Eşimin bazı pantolonları ve gömlekleri burada. Hemen burada deprem için bir alarm sistemimiz var. Şu an 3. seviyede ses seviyesi ama eğer isterseniz 2'ye, 1'e ve 0'a da alabilirsiniz. Şu an biz 3. seviyede bıraktık. Sonra burada banyomuz var. Şöyle size rafları göstermek istiyorum. Bu şekilde. Burada da bir tane rafımız var. Japonya'da neredeyse hemen hemen her evde küvet bulunuyor. Bunu Türkiye'de
getirdim, dalayım. Birkaç gün önce duvarların manyetik olduğunu keşfettik. Ve bugün böyle duvara yapışan, iz kalmayan, istediğiniz zaman istediğiniz yere takabileceğimiz bir raf aldık. Böyle bu şekilde. Yine burada da havalandırma sistemi mevcut. Böyle ayarladığınızda havalandırma çalışıyor. Kapıyı kapatırsınız ve banyodan çıktığımızda mutfağa geçiyoruz. Burada elektrikli süpürgemiz mevcut. Rafımız. Burada ocağı çalıştırdığımızda havalandırmayı açmamız gerekiyor. 2 gözlü ocağımız var. Bir 4-5 saniye bu tuşa basılı tuttuğumuzda ocak açılıyor. Şu 2 göz için buradan ısınma ayarını Çünkü yok. Buradan açıyoruz. Isı derecesini bu şekilde azaltabilir veya artırabilirsiniz. Ve altında balık pişirmemiz için böyle ızgara bölümü var. Balığı burada pişirdiğimizde içinde akıllı bir havalandırma sistemi olduğu için ev balık kokmuyor. Altında böyle tencereleri koyduğumuz bir raf var. Burada bazı yağlarımız ve bazı işte tuz gibi baharatlarımız var. Çekmecenin içinde bazı mutfak haraç gereçleri. Kocaman bir lavabomuz var. Ve lavabonun içinde 2 tane filtre var, lavabo filtresi. Bu siyah olanı çıkardığımızda içinde bir tane daha filtre var. Bunu haftada bir, 2 haftada bir şu fırça ile sabunlayıp bu fırça ile fırçaladığımızda aradaki tüm kirler gidiyor. Burada Türk kahvesi fincanlarımız var. Bu eşimin en sevdiği animasyon. Adı ne? Sakamoto'dayız. Ve altlıkları. Çeşitli çaylar. Yine burada bazı baharatlarımız var. Türk kahvesi. Türkiye'den getirdik. Bitmesin diye haftada 1 veya en fazla haftada 2 kez içiyoruz. Burada 3 paket daha var. Arkada oda parfümleri ve arkada tekrar patlıcan közlemek için veya daha farklı sebzeleri közlemek için küçük bir tüp aldık. Burada küçük bir fırınımız var. Ve altında ekmek kızartma makinesi. Rafı böyle çektiğimizde öne doğru geliyor. Yine yan tarafta pirinç pişirme makinesi. Altında da pirincimiz var. Üst çekmecede kaşık, çatal.
Yanda buzdolabımız. Şöyle bazı bölümlerini göstereyim. Buraya etleri koyduk, buzluk. Burada bir faraj süpürgemiz mevcut. Yanda çöp kutusu ve bunlar da geri dönüştürülebilir atıklar için. Pet şişe, metal ve kartonlar için. Evimiz radyatörle ısınıyor. Burada yemek masamız var. Ve burası eşimin en çok vakit geçirdiği yer. Böyle kendine burada çok uzun vakit geçirdiği için çok rahat bir bilgisayar koltuğu almış. Ve bu da eşimin en sevdiği Pokemon'lardan Charmander. Tamam, sonra. Böyle bir araba maketimiz var. Kapısı da açılıyor. Alt katta 2 tane klimamız mevcut. Sağda ve solda. Şimdi size evimizin manzarasını gösteriyorum. Tadam! Mayamori Dağı ve koskocaman bir orman. Tadam! Farklı bir pencere sistemi mevcut. 2 tane pencere var. İç kısım krem rengi ve dışta kahverengi penceremiz var. Bu da evimizin manzarası. Ve pencerelerin 2 tarafında sineklik mevcut. Sineklik olmazsa eğer içeri böcekler giriyor. Ve bilgisayarın arkasında böyle bir dolap var. Dolap mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Bilgisayarın arkasında olduğu için şu an size gösteremiyorum ama bir benzeri üst katta var. Üst kata çıkınca göstereceğim. Şimdi normalde biz bu kapağı kapatmıyoruz, kapıları. Normalde açık kullanıyoruz ama size göstermek için kapıları kapattım. Mutfağın içinde böyle sürgülü bir kapı var. Kapıyı açtığımızda içeride geleneksel Japon odası, tatami odası. Hemen ışığı açalım. Odanın içinde bir tane koltuğumuz var. Yer yatağı var. Kullanmadığımız için paketini açmadık. Bir tane sehpamız var. Televizyon ve çeşitli aksesuarlarımız var. Bu evlilik sertifikamız. Biz Japonya'da belediyede evlendiğimiz için bize böyle bir evlilik belgesi verdiler. Burada Türkiye'de yapmış olduğumuz Türk lambaları var. Eşimle birlikte bir atölyeye katılmıştık. Bu eşimin yaptığı lamba. Bu da benim yaptığım. Burada eşimin yine en sevdiği oyunlardan biri Final Fantasy'nin müzik kutusu var.
Tekrar kutusuna koyalım. Pokemon kartları. Final Fantasy. Final Fantasy kartları. Yine bunlar Final Fantasy. Televizyon kumandamız. Bu kolonya. Türkiye'den getirdim. Burada yine bir raf var. Çekmece var. Burada kocaman bir yine gömme dolap var. Kapağını şöyle açayım. Depolama alanı bayağı geniş. Tatami odasının tavanında geleneksel bir Japon lambası var. Bu sarı kağıt Japon kağıdı. Odanın zemininde tatami adı verilen bir malzemeyle kaplı matlar var. Matların kenarları kumaşla kaplı. Yine tavanda da benzer bir malzeme kullanılmış. Odanın ortasında böyle bir kapak var. Ben merak edip temizlik yaparken açıp baktım içinde ne var diye. Bu küçük alçak bir masa. Japonya'nın geleneksel masası. Bunu dışarı doğru kaldırdığınızda küçük alçak bir masa oluyor ve içinde ısıtma sistemi mevcut. Kenarlara minder serip oturuyorsunuz ve çay içebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Burada akşam yer yatağını serip yatabilirsiniz. Gündüz de misafir ağırlamak için veya çay içebilirsiniz. Bunun üstünde sakura ağacındaki çiçeklere benzer çiçekler var. Dallar, çiçekler ve bazı yerlerde yapraklar dökülüyor gibi. Ve renk değiştiriyorlar. Sağa sola gidince pembe ve beyaza dönüşüyor, sedefli gibi. Evimiz 2 katlı. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıp size üst katı göstereceğim. Merdivenlerin başında çıkmadan önce bir tane tuş var. Buraya basıp ışıkları açabiliyoruz. Yukarı çıktığımızda eğer ışığı söndürmek istersek buraya basıp söndürebiliyoruz. Üst kata çıktığımızda yine böyle sürgülü bir kapı var. Normalde biz burayı açık kullanıyoruz ama size göstermek için kapattım. Kapıları açtığımızda yatak odamız var. Normal, klasik yatak odası. 2 tane komodin. Saatimizi, telefonumuzu vesaire, kulaklıklarımızı, herhangi bir şeyimizi şarj etmek için şarj aletleri var. Bu benim eşime aldığım ilk hediye, doğum günü hediyesiydi. Kabaktan yapılmış, tamamen el yapımı gece lambası. Üstünde kaplumbağa desenleri var. Burada da yine kıyafetlerimizi koyduğumuz dolap var. Normalde bu dolapta askılık yoktu. Biz kendimiz daha sonradan askılığı aldık, koyduk ve kıyafetlerimizi astık. Normalde askılık yok. Üstte de yine eşyalarımızı koyabileceğimiz dolaplar mevcut. Yine burada da zemin ve tavan aynı tatami odasındaki gibi. Yatak odasından çıktığımızda yanda bir tane daha alanımız var. Burada misafir yatağımız var. Çalışma masası, komodin.
Yerde bir ütümüz mevcut. Ütü masamız olmadığı için şimdilik ütüyü burada yapıyorum. Ve burada alt katta bilgisayarın arkasındaki odanın aynısı var. Kapağı açık size göstereyim. Böyle. Ben buraya valizlerimizi koydum ama bu odanın ne için kullanıldığı veya dolabın ne için kullanıldığını bilmiyorum. Ben valizlerimizi koydum. Yanda da yangın tüpümüz mevcut. Tuşa bastığımda içerideki odanın havalandırması çalışıyor. Masanın üstünden de lambaları açabiliyoruz. Bizim dairemiz 7. katta olduğu için burası çatı katı ve çatı katında böyle bir manzaramız var. Gökyüzünü görebiliyoruz. Bu da üst kattan alt katın görünüşü.